Bugün Bangladeş'in en fakir mahallesi Kore'yi geziyorum. Burada kaçak kurdukları sacdan mahallede yaşayan insanlar aylık 2500 TL'den başlayan maaşlar alıp bir göz teneke odaya aylık yaklaşık 900 TL kira ödüyormuş. Kişi başına düşen gelir bakımından yoksul ülkeler listesinde olan Bangladeş'te kişi başı ortalama gelir yıllık 2000 dolar civarı. Yokluk, fakirlik, sağlık kuruluşlarına erişememe, yetersiz beslenme, sayısız hastalıklara rağmen Bangladeş'te ortalama yaşam 74 yıl olarak ölçülmesi beni bir hayli şaşırttı. Zengin ile fakirin iç içe girdiği milyonluk evler ile günlük birkaç dolara çalışan insanların karşı komşu olduğu bu mahallede görecekleriniz ve duyacaklarınız sizi oldukça etkileyecek. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenirseniz dünyanın farklı bölgelerini keşfetmeme destek olursunuz. İyi seyirler. Selam dostlar. Alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda yine değişik bir video ile karşınızda. Bugün Bangladeş'in en büyük gecekondu mahallelerinden birisindeyiz. Dhakka'dayız. Bangladeş dünyada nüfus yoğunluğu bakımından kilometre kare başına en çok insan düşen noktalarından birisi. Dhakka'da buranın başkenti ve Dhakka'nın da en kalabalık nüfusa sahip mahallelerinden birisine geldik ama bu mahallelerin özelliği gördüğünüz gibi İşler açıcı durumda olması. Şu an bir aslında göletin üstünde yürüyorum ben. Bir göletin üstündeyim ama çöplerden dolayı taşmış. Böyle neredeyse bataklık olmuş. Burada insanlar gördüğünüz gibi teneke evlerde yaşarken hemen arkamda, hemen bu pisliğin, göletin karşısındaki insanlar böyle gökdelenlerde, apartmanlarda huzur içinde yaşıyor. Şu an karşı taraf Gulşan bölgesi. İçinde bu bulunduğumuz mahallenin adı da Korayıl Mahallesi. Bugün size burayı gezip anlatacağım. Biraz önce köyün içerisinden gelirken inanılmaz derecede yokluk içerisinde insanlara şahit olduk. Şimdi size onları gösteriyor ve bu mahalleyi anlatıyor olacağız. Okay. Abi dünyanın en şanssız köpekleri olabilir mi? Evet şimdi mahalle... Ana köpeğe basın pardon. Özür dilerim. Abi burada evlerde televizyon yok herhalde galiba. Hep böyle bakkal çakkallarda çocuklar oturmuş topluca böyle televizyon izliyor. Bangladeş dizisi izliyorlar. Selamünaleyküm. Şimdi mahalleler yani belli saatlerde kapkaca, hırsızla, yolsuzluğa her şey açık yerler. Yani çok tehlikeli mi derseniz çok tehlikeli değil ama tehlikesiz mi derseniz tabii ki burasının tehlikesiz olma olasılığı yok. Tabii ki tehlikeli mahalleler ve biz buraya bilerek hani yerel bir arkadaş olmadan girmeye çalıştık. Özellikle Uğur'la atladık taksiye abi. Rastgele sokağın bir kısmında indik ve içeriye dağıldık. Bayağıdır gezip tozuyoruz, yürüyoruz. İlginç görüntüler bulmaya çalışıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız ama dediğim gibi özellikle buradaki yerel halkın bize karşı nasıl davranacağını anlamak için yerel insan, yerel arkadaşlar yanımıza almadık. Abi burada yaşam nasıl başlamış derseniz de bunun biraz eski bir hikayesi var. Burası zamanında önce Tarım Bakanlığı alıyor. Daha sonrasında işte Bayındırlık Bakanlığı'na devrediliyor. İşte burada bir şey sahası yapacaklarmış. Sanayi ile ilgili bir saha yapacaklarmış. Daha sonrasında Bayındırlık Bakanlığı Orman Bakanlığı'na devretmiş burayı. Ve Orman Bakanlığı da buradaki ağaçları kesip onlar da başka bir şey yapacaklarmış derken hükümetler değişmiş, bir şeyler olmuş. Buraya bir türlü istenilen şey devlet eliyle yapılamamış. Yaklaşık 40 dönümlük bir arazi. Devlet eliyle burada aslında bir şey yapılmak istenmiş ama bir türlü yapılamamış. En sonunda 2000'li yıllarda 97'ler, 98'ler, 99'lar, 2000'lerde Selamünaleyküm. Sorry? We are from Turkey. 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 We coming Istanbul. Good. Yes. Are you living here? Yeah. How many people living here? Many people. Many people. Okay. Thank you. Neyse ben konumu anlatayım baştan da burasının bu hale geliş şeklini. Türkiye'de olduğu gibi bizde olduğu gibi nasıl İstanbul'a bir göç hareketi başladı. İşte zamanında buraya da bir göç hareketi başlamış ama hemen karşıda gördüğünüz yer Gülşan bölgesi. Orası Bangladeş Dhakka'nın zengin muhitlerinden birisi. Bu civarda ya da aslında Dhakka'nın diğer noktalarında da köyden gelen çok fakir halk konaklayacak yer bulamamış. Arazi satın alamamış, kiralık ev bulamamış. O yüzden bu
devletin ağaçlarının da kesmiş olduğu araziye gelip evler yapmaya başlamış. Buraya yerleşmeye başlamış. Burayı kendilerince illegal bir şekilde bu mahalleye çevirmiş. Daha sonrasında artık mahallede o kadar çok yer kalmamış ki bugün gördüğünüz gibi ilk videonun başındaki o göletin bir kısmını da doldurarak insanlar burada neredeyse bataklıkların üzerindeki bu yani ufacık sac evlerde yaşamaya başlamışlar. Şimdi önce etrafı bir gözlemliyoruz ve beraber önce ortamı, yani olduğumuz ortamı algılamaya çalışıyoruz. Daha sonrasında Selamünaleyküm. Waalaikumsalam warahmatullahi How are you? wabarakatuh. Do you speak English? No, Bangla. Bangla, Turkey. Turkey. Turkey, Türkçe. Yes, yes, yes. কই থাকা কই গুলশান বনানী আচ্ছা কোথায় হাউস হাউস কোথায় House no. Turist. টুরিস্ট তো বাংলাদেশে কোথায় বাংলাদেশে কোথায়? কোথায় অবস্থান Near Gulistan. গুলিস্তান Near, yeah. ও আচ্ছা আচ্ছা Your name? Name? মানিক Manik. ইয়েস Mehmet. মে কে Mehmet. মেহমেদ মেহেদি Yes. Mehmet. Muhammed. মোহাম্মদ Kotak. এটা You home? হ্যাঁ yes Can I see? হুম হুম Okay? ওকে Okay. Şimdi deminki abinin oğlu geldi. Gel size yaşadığımız yeri göstereyim dedi. This is our house. This is your house. Yes. You Small, home a here? small room. You home here? This, yeah. বেবি 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 How many room here? How many room? Two room. This is my mom, The- father room. Your house just this room and this room. Yeah. You have just two room. Two room. How many people? I have 5 people. 5 people living two room. Yes. এই যে বেবি Ah, hello. Hello. Okay. তোমার কোন পুতুল পুতুল দিব না ইয়েস Hi. Dhanyavad. Maşallah. Nada kasen. Thank you. Full. Thank you. Full. Shukran. Thank you so much. 6 Ah. family. This floor 6 family. This floor 6 family How- and one to- washroom, one toilet. toilet. Totally how many people living this floor? আমাদের এখানে কষ্ট বুঝছেন Maşallah. Totally how many people? 3 and 5, 11. 20. 20 people living just 1, 2, 3, 4, 5 room. 6 room. Ha, orada da mı var? 6 room. 3 this side. Okay, I understand. 6 room, 1 toilet, 1 bedroom, and 1 kitchen room. Living 20 people. Yes. So much. Salary, month salary, Yeah. 20,000. 20,000 taka. 26,000 টাকা 26. 26 26. 26 গাড়ি জব গাড়ি Driving. ড্রাইভিং Ah, you are driving? ইয়েস driver. ইয়েস Okay. How much price per 1 month? 1 month, 3,000. Three One room, thou- 3,000. 2 room, 6,000. 6000 Oh, 1 room 6000 টাকা 6 3,000. 2 room 6,000. Yes. Taka. Bir One, taka, bir one, taka. 1 month how much salary? কয় দাও 26.000. পারি নাই $216 aylık maaşı var. This is dollar. সাইডে Your wife working? No. No, housewife. Ah. Just working with your father. G. এটাও আমার বেবি ওই যে ছোট বেবি She is going to school. Yes. You going to school. And baby? One. Kolay. Baby? No, she's Just to not easy life. no easy. So hard. Very easy. Very hard. Maşallah. Helal sana. ইয়েস ইয়েস Good father. Yes. Okay. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you brother. Thank you so much. Thank you. Evet, şimdi Gecekondu Mahallesi'nin üst katına çıkıyoruz. বেড়াইতে লই আইছি ওগুলোকে লই আইছি রে বেড়াইতে Ah, it is finished now. ও খালি বেলি Okay. Can I see here? ও খুব সুন্দর ও সিনারিটা খুব ভালো ওয়াও Evet, bakın burada teneke evler. Burası daha kuru toprak üzerine yapılmış teneke evler. Videonun başındaki yerler bataklık yapılmış tek katlı teneke evlerde. Şu
gökdelenlerle bizim aramızda biraz önceki gölet var ve arkasında gördüğünüz gibi modern Dakka şehri. İki zıtlık bir arada. İnsanların o gökdelenlerde yaşayan insanların manzarası buradaki yaşayan insanlar. What is your name? Mitu, Mrs. Mitu. Me too. Mrs. Mitu. Me too. Thank you so much. But really full. But I am again. İnşallah. Thank you. Abla 40 kere sordu gel yemek ye diye. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Helal olsun ya. Adamlar fakir ama gönlü zengin. Formaliteden değil kaç kere söyledi ki gel yemek yiyelim diye. Ha? Kanka bu karısı çok ısrar ediyor yemek yiyek diye de hani hem 9 hem de şimdi anladın? Evet. Bunların durumları şey zaten konuyor. You understand? Helal sana. You're married? No, I don't have married. I don't have wife. Nice. Not nice. So bad brother. So bad. İnşallah I married. Selamünaleyküm gençler. Selamünaleyküm. 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 Eyvallah. Selamünaleyküm. Kardeş. Türkiye. İstanbul. Evet abiler tekrar bizi nehre indirmek istedi. Bot. Ha bak buradan daha yakın görüyoruz. Bu fakir ve zengin arasındaki ayrımı. Good. No có cho anh cả? Aa baksanıza millet burada nerelerde yaşıyor? Şu insanların belki aylık maaşı 600, 700, 800 dolar ki Bangladeş'e göre iyi bir para ve manzarası bu batakların üstündeki tenek evlerde. Zaman zaman burayı su basıyor. Muson dönemi geliyor buraya biliyorsunuz. Şu an muson zamanı değil geçti. Hatta burada geçenlerde bir sel felaketi yaşanmıştı. Ben burayla ilgili haberleri de okudum. Buradaki bazı evler sular altında kalmış. Kimi zaman bu evlerde yangın çıkıyor. Elektrik kontağı burada arızalı şeyler. Çünkü insanlar kendi başlarına çekmişler. Ve bir ev yanıyor bir anda onlarca yüzlerce ev yanıyor ve çocuklar ölmüş burada geçenlerde 5 çocuk. Sıkıntılı hayatlar ve bu işte size bahsettiğim uç noktada artık şu an biz bataklığın üstündeyiz. Buradaki evler de su baskınına karşı gördüğünüz gibi yüksek kurmuşlar. Şimdi bakın şuradaki en ilginç binalardan birisi aslında bu. Çünkü özel bir villa gibi duruyor. Ya da malikane gibi duruyor. Burada yine bir apartman, orada apartman, gökdelen gibi şeyler. Ve bu insanların manzarası işte bu gördüğünüz bataklık üstünde yaşayan insanlar. Gerçekten zor hayatlar ya. Vallahi insanın içi kaldırmıyor ya. Gerçekten insanın içi kaldırmıyor ve ona rağmen de çok gördüğünüz gibi adamlar inanılmaz yardımsever, size bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani günlük 5-10 dolar hatta belki o kadar bile olmayan paralarla burada hayatta kalma hatta ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bölümde de yine Uğur'la birlikte yolculuk yapıyoruz. Ne garip değil mi? Benim herhalde bu kadar yoğun iki farklılığı hissettiğim bir bölge zıttı olmamıştı sanırım ya. Bu kadar yakın olmamıştı herhalde. İlginç ya düşünsene yani şu evde oturduğuna göre bayağı varlıklısın. Müstakil o belki. Yani ve akşam misafirlerin geliyor açıyorsun manzarayı affedersin burası boklu bir bataklık neredeyse. Pislik içinde ve burada belki de senin bir günde harcadığın paraya bir aylık geçinen aileler var. 5 kişi 6 kişi burada günde ayda 200 dolara geçirmeye çalışıyor. Bir de çoğu ev yamuk farkındasın. Evet. Şu sıra özellikle. Evet. Gerçekten gezmesi çok zor bir mahalle. Yani anlatması da zor, gezmesi de zor, yüreğin kaldırması da zor. Gerçekten videoda büyük bir emek de var. Yani bir beğeni atarsanız, yorum yaparsanız biraz daha fazla kişiye ulaşırız ve daha fazla motivasyonla daha çok enteresan, değişik yer gezmeye devam ederiz. Kanka beni çekiyor mu? Aynen, seni çekiyorum hadi gel. Abi nerelere girdik çıktık biz ya. Nerelere girdik çıktık biz ya. Selamünaleyküm. I am good and you? Finish. Türkiye. Burası ne diyor? Okul mu dedi? School. 150.
1 ile 5 arasında. 150. 150 çocuk. Nice to meet you. 150. How many class are here? Up to class 6. 6 class. Yeah, play to 6. Okay. These students after 6 class going to where? Another school. City center. Yeah, yeah. Is Coral. But here also people poor. 4 class. Poor. Ah, yes, 4. So bad. How many years living here, this Sulum? Maybe Me also 35. 35 years. Do you have village? yes, I have realized. Where is the you? So far. So far. Why you are living here? Because here not easy living. Why you are living here? You know, city, like here is job. Okay, I know, I understand, but you job not good. You salary not good, right? Bottle pani, pani. Sorry, do you have water? Pani আছে? No, no. No, okay. Okay, okay. You are working. What is your job? Later. No, but Dominic Mondal. your job. At a smoke in the Yes. I'm teacher. You are teacher, English teacher. No, দিব তো পানি নেই। there are most of people works outside in Gulshan, Bonani. So that's why they live here for going and doing their job easily. This place. Actually, minimum salary how much price per one person per 1 month? Room, Not salary. salary. Yeah, কত টাকা? Yeah. 8,000, 9,000, 12,000, 8,000 up to 15, 20. 8,000 8,000. per 1 month. Yeah. 8,000. He also work supermarket. So he also work. Yes. So his salary almost 8,000. He is One not month. educated. Yes. He is 1 month is mean $50. Yeah. 50. Yeah. He is not educated. That's why his salary is down. So, your name? What is your name? Kader. Kadı. আপনার নাম কি? Mr. Kader Mondol. Ah, বয়স কত? বয়স কত? 50. 50. How many children have? 2 children. His job? One girl and one boy. Okay. His job? What is your job? Driver. Driver. But CNC is mean near tuk-tuk, right? Yeah. Taxi driver he is. Yeah. Tax. Okay. His salary per 1 month how much price? 20,000. O 20.000 alıyormuş aylık ya. Many people how to living here? They are people happy or not? What do you think? You are happy, right? This life? No. What do you think? Next year, next year, 5 years after? Yeah, I understand. But there are most of people live here because they get many facilities here. Their salary is so little, but this land, Cheaper. yes, Cheaper rent house. is cheaper rent house, and most of families is land owner. They rent another people for living. In Korail, this area name is Korail, so it's a slum area in Bangladesh. What? Slum. Yeah, I know. Yeah, slum area. Most of children, street children, 3 children. street. Ah, yes. Okay. Most of women and parents and illiterate. They're not educated. So it's difficult for us for properly living it here. You are living now illegal, right? Yeah. Not legal, illegal. Yeah.
Peki, I don't understand. Why you are living here? What don't living your village? They don't have work. They don't have farm. There are no job in the place. But maybe do you have farm? No, You don't have. no. In village life is so poor under the Here than poor, your village? yes. Really? Most of villager people, no jobs, no money, no. There is a cheap house rent. That's why so many people Come to here. and they stay here for their living. Nice to meet you. Thank you so much. Brother, thank you so much. খাইলে মজা বাবু চলে আসো এক গলে করে দুই গলে মজা আরে কোন না না হ্যাঁ you can speak can হ্যাঁ Ne diye? Kanalıma abone olun. Ovalapçı geldi horu. Onlar kilimler dokunur. Ovalapçı Allah lazım mı? Ovalapçı geldi horu. Thank you. Bye bye. O abi çerez satıyordu, bu abi dondurma satıyor. Bye bye. Abi gerçekten bu zamana kadar eğer yanlış tahmin etmiyorsam kanalımda 600'den fazla video var. En azından böyle 20-25 tane zıt hayatların ya da bu tarz fakir ve gecekondu hayatlarının videosunu çektim. Ama bir Endonezya Jakarta'da böyle zor hayatlara şahit olmuşum. Yine Bangladeş'te başka bir yerde raylar üzerinde yaşam süren insanlara şahit olmuşum. O da çok kötüydü. Yani burası kesinlikle ilk 3'te şu ana kadar gezdiğim en fakir mahalleler arasında. Selamünaleyküm. 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 Tamamı Müslüman bir mahalleydi. Gerçekten biraz yürek kaldırmıyor. Yani evet üzücü bir durum. Yani insan Şaşmıyor hep de güler yüzler. o ayrı. Ama insanlar şu an bu videoyu izlerken ne kadar üzülüyordur. Biz bir de bunu yaşıyoruz şu an. Evet kesinlikle. Şimdi insanlar bugün şehir merkezine gitti. Oradan çöp topladı, plastik ve demir topladı. Şimdi gelip bu adama satıyorlar. Kaç kilo topladıysa onun karşılığında da birkaç dolar kazanacaklar. Bu tarz böyle gündelik işlerle çalışıyorlar. Plastik topluyorlar, taksicilik yapıyorlar, demir topluyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. İnsanlar günlük birkaç dolara çalışıp kendi karınlarını zor doyururken burada bir de kediler, köpekler var. Hem de çok kötü halde. Selamünaleyküm. Maşallah. How are you, brother? Do you speak English? Do you speak English? Little? English? No. English'i. İngilizce bolen. Yes. No. Okay. Nice to meet you. I am going to the visiting Maşallah. Okay. with sometime anything country. Good. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Abi bildiği 3 kelimeyi konuştu ama ben anlamadım bir şey. Evet, şimdi bu Gecekondu Mahallesi'nin merkezi noktasına doğru geldik. Çarşı pazarın bulunduğu noktaya. Aynı zamanda da yavaş yavaş çıkış noktasına. Müslüman Bangladeş. Nüfusun %90'ı hatta daha fazlası Müslüman. Bu bisikletlere rikşa deniyor. Ya da rickshaw diyenler de var. Ve buradaki çoğu insan, hatta Dhakka'daki çoğu insan bunu meslek edinmiş durumda ve bununla iş yapıyorlar. Günlük 3 dolar, 5 dolar, 7 dolar para kazanmaya çalışıyorlar.
Yine televizyon olmadığı için insanlar toplu bir yerde televizyon izliyor. Evet, hiç çöp nehri görmüş müydünüz? Şu an bu gördüğünüz yer bildiğiniz bir çöp nehri. Gerçekten zor hayatlar. Evet arkadaşlar, artık mahallenin başına geldik ve bu videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yaşaması da, şu an burada bulunması da, bu videoyu çekmesi de gerçekten çok zordu. Hani kirli, pis gibi terimleri kullanmamaya özen gösterdim. Çünkü bu insanlara hakaret etmek istemiyorum. Bu insanlar bunu seçmedi. Burada ben de olsaydım inanın yine bunlar gibi olurduk. Burada bu kadar yokluğun, bu kadar pisin, bu kadar kalabalığın içerisinde bireysel olarak sıyrılmak gerçekten çok güç. İnsanlar çok zor hayatlar yaşıyordu. Görüyorsunuz yani buradan bir insanın sıyrılması çok güç ama adaletsiz dünyanın en büyük örneklerinden birisini de burada yaşadık. Hemen karşı tarafta bakın gökdelenleri görüyorsunuz. Belki orada milyon dolarlık evler bile vardı. Onların hemen dibinde, onlara hemen komşu dünyanın en fakir insanlarından bazıları yaşıyordu. Bu adaletsizliği görmek, yaşamak, buradaki yokluğu görmek ve buradaki yaşantıyı solumak gerçekten çok zordu. Değişik yollarda bu zamana kadar hep bu tip videolar çekmeye çalıştı. Hep dünya üzerinde en az gidilen ya da hiç gidilmemiş yerlere gitmeye çalıştı. Bu video da buraya kadardı. Bu videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız ve ilgisini çekebilecek bir arkadaşına gönderirseniz belki daha fazla izlenir ve dünyanın daha fazla, daha az gidilmiş yerlerini ziyaret edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.